hepimizin mutfağında olan o alet var ya, mikrodalga fırın. İşte bugün bu tanıdık kutunun ardındaki bilimi, sırlarını hep birlikte çözeceğiz. Ah, o durum. Hepimizin başına gelmiştir, değil mi? Tabağınız dokunulamayacak kadar soğuk ama üzerindeki sos resmen lav gibi kaynıyor. Yemeğin kenarları hala buz gibi ama ortasına kaşığı bir daldırıyorsunuz, aman aman. Peki mikrodalganın içinde tam olarak ne oluyor da bu oluyor? Bu sinir bozucu eşitsizliğin nedenini anlamak için en başa dönmemiz lazım. Yani bu ısı ilk etapta nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi ilk ve en önemli bilgiyi veriyorum. Mikrodalga fırın aslında etrafa ısı yaymıyor. Hayır, o enerji yayıyor. İçinde magnetron adında çok önemli bir parça var. Bu parça prizden aldığı elektriği alıp saniyede milyarlarca kez titreşen elektromanyetik dalgalara çeviriyor ve bu dalgaları pişirme haznesinin içine yolluyor. Peki bu dalgaların hedefi ne? Tek bir şey, yemeğinizin içindeki su molekülleri. Şöyle düşünün, bu dalgalar su moleküllerine adeta hadi dansa diyor. Ve o moleküller bu enerjiye ayak uydurmak için saniyede milyarlarca kez deli gibi dönmeye, titreşmeye başlıyor. İşte bu inanılmaz hızlı sürtünme, bu moleküler dans doğrudan yemeğin içinde ısıyı yaratıyor. Yani özetle süreç şöyle işliyor. Magnetron dalgaları üretiyor. Bu dalgalar fırının metal duvarlarından seke seke her yeri dolduruyor. Yemeğinizin içine işleyip su moleküllerini coşturuyor ve bu titreşimler ısıya dönüşüyor. Kilit nokta ne? Isı dışarıdan gelmiyor. Doğrudan yemeğin içinde, suyun olduğu her yerde üretiliyor. İyi de madem ısı yemeğin her yerinde üretiliyor, o zaman neden yemeğin bir tarafı buz gibiyken diğer tarafı yanıyor? Mantıken eşit olması gerekmez miydi? İşte bu termal görüntü her şeyi açıklıyor. Fırının içindeki o dalgalar duvarlardan sekip birbiriyle çarpışınca bazı yerlerde enerjiyi ikiye katlıyor, bazı yerlerde ise birbirini resmen sıfırlıyor. Sonuç, resimde gördüğünüz gibi fırının içinde bir sıcak ve soğuk noktalar haritası oluşuyor. Yemeğiniz bu yüksek enerjili sıcak noktalarda pişerken enerjinin sıfırlandığı soğuk noktalarda ise tahmin ettiğiniz gibi soğuk kalıyor. O sinir olduğunuz buz gibi lokmalar var ya, işte onlar tam olarak bu soğuk noktalara denk gelenler. Ve bu karmaşık fizik probleminin çözümü ne kadar da basit ve dahice, değil mi? Döner tabla. Tek görevi yemeğinizi bu sıcak ve soğuk noktaların hepsinden geçirerek ısının olabildiğince eşit dağılmasını sağlamak. Gerçekten harika bir mühendislik. Bu durum donmuş bir şeyi çözdürmenin neden bu kadar inatçı olduğunu da açıklıyor. Buz halindeki su molekülleri bir kristal yapının içinde hapis kalmış gibidir. Özgürce dans edemezler. Bu yüzden mikrodalga enerjisini pek sevmezler. Yani emmezler. Ama ne zaman ki bir cep erimeye başlar, oradaki sıvı su molekülleri "parti burada" der gibi bütün enerjiyi üzerine çeker. Sonuç, bir taraf eriyip pişerken diğer taraf kas katı kalır. Peki tüm bu fizik kuralları fırının içine ne koyduğumuzu nasıl etkiliyor? Gelin bir de doğru kapkacak meselesine bakalım. Bu da çok önemli. Genel kural aslında basit. Dalgaların içinden geçebildiği şeyler genelde güvenlidir. Cam, seramik, bunlarda sorun yok. Ama plastik kullanacaksanız mutlaka üzerinde mikrodalgaya uygun yazdığından veya ilgili sembolün olduğundan emin olun. Şimdi gelelim metale. Metalin iki yüzü var ve bu gerçekten çok ilginç. Bildiğimiz alüminyum folyo gibi keskin kenarlı metaller dalgaları yansıtır ve korkutucu kıvılcımlar çıkarabilir. Aman dikkat. Ama mesela patlamış mısır paketlerinin içindeki o gri parlak katman var ya, o da metal. Ama o dalgalara emip inanılmaz ısınarak yemeğinize çıtırlık katmak için özel olarak tasarlanmış süper ince bir metal filmdir. Tamam, mikrodalga hızlı, pratik. Peki ya sağlık? Yemeğimizin besin değerine ne oluyor da en önemlisi, güvenli mi? Şimdi sıkı durun çünkü bu sizi şaşırtabilir. Mikrodalgada pişirme çok hızlı olduğu ve az su kullanıldığı için brokolideki C vitamini gibi bazı hassas besinleri mesela uzun uzun haşlamaya göre çok daha iyi koruyabiliyor. Gördüğünüz gibi kayıp çok daha az. Güvenlik konusuna gelince. Fırınınızın kapağındaki o küçük delikli metal ağ var ya, o aslında bir Faraday kafesi. Görevi dalgaları içeride tutmak. Sızıntı mı? Merak etmeyin, güvenlik limitlerinin çok altında. Ama sıvılara dikkat. Bazen kaynama noktasına geldiği halde hiç baloncuk çıkarmaz ve siz içine bir şey atınca aniden patlayabilir. Ve en önemlisi, hayır, mikrodalga yemeğinizi radyoaktif yapmaz. Bu fiziksel olarak imkansız.
Hadi hazır bu konuya girmişken şu en yaygın 3 efsaneyi de tarihe gömelim. 1. Mikrodalga radyasyonu tehlikelidir. Bu yanlış. Bu radyasyon türü yiyeceğin atomik yapısını değiştiremez. 2. Yemeği içten dışa pişirir. Bu kısmen yanlış. Dalgalar sadece birkaç santimetre derine iner. Yemeğin merkezi dış katmanlardan gelen ısıyla pişer. 3. Bütün besinleri öldürür. Bu da bir abartı. Az önce gördüğümüz gibi bazen tam tersi bile geçerli olabiliyor. Kısacası aklınızda kalması gereken şu: mikrodalga su moleküllerini dans ettirerek yemeğin içinde ısı yaratıyor. Eşit ve lezzetli sonuçlar içinse o sihirli üçlüyü unutmayın. Döndür, karıştır ve üzerini kapat. Peki, şimdi sıra sizde. Sizin mikrodalgadaki baş belanız ne? Asla tam kıvamında ısıtamadığınız o yemek hangisi? Donmuş bir pizza mı? Dünden kalma pilav mı? Yoksa bir kase çorba mı? Hadi yorumlarda kendi mikrodalga gizemlerinizi bizimle paylaşın.